Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kaymaklı, lorlu, içinde bulguru olan güzel bir pazı dolması yapacağız. Burada 2 demet pazım var. Şimdi her bir pazı yaprağın şu sap kısımlarını alacağım ama atmayacağım. Bunları da değerlendireceğim. Ve sarmaya hazırlayacağım. Bütün pazı yapraklarının üzerine kaynamış suyu ilave ettim. Şimdi böyle bir 10-15 dakika kalsın, sonra süzeceğim. Pazı dolmamızın içi için 2 orta boy kuru soğanı yemeklik çok ince bir şekilde doğrayacağız. Bir buçuk yemek kaşığı tereyağını tencereme aldım, eritiyorum ve çok az bir sıvı yağ ilave ediyorum. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ koydum. Doğradığım yemeklik kuru soğanı ilave ediyorum. Kavrulan soğanlarımızın üzerine çok öldürmüyoruz soğanlarımızı. 200 milimlik bardak ile 2 bardak köftelik bulgurumu ilave ediyorum. Üzerine hemen biraz karabiber, tuzunu, şimdi üzerine 2 bardak kaynar su ilave edeceğim. Şimdi bulgurumuzun altını kısıp kapağını da kapatacağım, pişirmeye bırakacağım. Suyunu çeken bulgurumuzun altını kapatıyorum ve ılıyana kadar bekliyorum. Soğuyan bulgurumuzun içerisine şöyle 2 yemek kaşığı kaymak ilave ediyorum. 5 yemek kaşığı kadar da lor ilave ediyorum. Şimdi bunu bir güzel karıştıracağız. Bulgurumuz sıcak olmasın. Yapraklarımızı sarmaya başlıyoruz, pazılarımızı. Şu damarlı yerlerini hafif bir bardağın altıyla vuralım. Yeterlidir bu.
Bütün pazı yapraklarını sardım. Şimdi tencereye muntazam bir şekilde yerleştiriyorum. Üzerine biraz tuz ilave ediyorum. Üzerine şöyle bir tabak koyuyorum. Hafif bastıralım. Sarmaların üzerine çok geçmesin arkadaşlar. Şimdi tenceremi ocağa götüreceğim. Altını yakacağım. Kaynamaya başlayınca altını oldukça kısın. Yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Sarmalarımız pişmeye devam ediyor. Biraz daha pişsin. Bir kontrolünü yapıp altını kapatacağım. Kaymaklı, lorlu pazı dolmamız pişti. Dinlendirdim ve tabağa aldım. Şimdi üzerine çok az bir yoğurt gezdireceğim. Tamamen arzuya kalmış. Hafif pul biberle kızdırdığım tereyağını da ilave ettim. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik arkadaşlar. Tavsiye ederim, bu güzel yemeği yapın, sevdiklerinizle paylaşın. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.